Canlar günaydın, günaydın, günaydın. 4. kitabımdan yine bir anekdotla bu programa başlamak istiyorum. İnanıyorum kız kardeşlerim, kanadığımız yerden şifalanacağız. Bu ne demek? Aslında konumuzun başlığı da belli. Doğum günümdü. Odam çiçeklerle dolu, mutluluktan başım dönmüş, hayatıma şükrettikçe gözlerim doluyordu. Anlamlandırmak için ve daima didindiğim ve Allah'ın elini hep üstünde hissettiğim hayatıma şükrediyordum. Bütün öğleden sonramı boş tutmuştum. Yanımda olmak istediklerim, yanımda olmasını istediklerim vardı. Ondan haberim yoktu. Ama sonra hep yanında olmak istedim. Kanaması olan bir hastam, çıkmış gelmiş ve dayanmıştı kapıya. Hasta kabul etmememe rağmen, görmeden gitmem demişti benim için. Solgun yüzünü kapı arasından gördüm ve onu ultrasona aldım. Rahminin içerisinde beklenmeyen ve sizin de kötü hastalık olarak tabir ettiğiniz kanser öncesi lezyon tespit ettik. Sonra uzun maceralı bir yola girdik onunla ve tedaviyle kür sağladık ve şu anda sağlıklı. Ama her doğum günümde mutlaka o saatte buket buket çiçeklerim gelir. Hayatımı bana verdiğin için teşekkür ederim Gökçen abla diye. Bunu niye anlattım? Bu hastamın ismi Gülsüm. Gülsüm'ün hiç kanaması olmayabilirdi. Ya da Gülsüm'ün kanaması olurdu ama bunu bir patoloji olarak kabul edip ya da bir hastalık olarak kabul edip bana gelmeyebilirdi. Ben hep diyorum ya canlar, erken tanı hayat kurtarır. İşte biz erken tanısını koyduğumuzda bu amansız yola girmedik ve şu anda sağlıklı hayatını devam ediyor. O yüzden bu programda kanamalardan bahsetmek istiyorum. O yüzden size hep ben diyorum ya, normalini bilin. Kanamaların normali nedir? Bunu bilin. Bilin ki bunda bende anormallik var ya da bu kanamam benim değişti. Mutlaka hekime gitmeliyim, doktorumu bir aramalıyım dedirtsin size. O yüzden de bugün konu bu kanamalardan bahsedeceğiz. Adet nedir? Siz bazılarınız adet diyorsunuz, bazılarınız periyot diyorsunuz, bazılarınız menstrüasyon diyorsunuz, bazılarınız halam geldi diyorsunuz. O kadar çok şey diyorsunuz ki ama nihayetinde bizim vücudumuzda bir kanama oluyor. Kadınlığımızın göstergesi, olmazsa olmazlarımızdan kanamalar. Son adet tarihinizden itibaren, adet görmeye başladığınızdan itibaren ilk günüyle diğer adet gününüzün ilk günü arasında normalde 28 gün geçer. Bir ayı 28 gün, yani 4 hafta olarak algılayalım. Yani ayda bir adet olursunuz. Ama illa 28 günde bir mi olmalısınız? Hayır, kitaplarımız şöyle der. Bir kadın 21 günde de adet olabilir. Yani son adet tarihinin ilk günüyle diğer adet tarihinin bir sonraki adet tarihinin ilk günü arasında 21 gün olabilir. Bu da normal. Ama der ki hayır, bu iki adet arası 35 de olabilir. O da normal. Yani bizim bir range'imiz var. İlla 28 gün olması gerekmiyor. Çünkü bana şöyle geliyorsunuz. Gökçen abla, benim adetlerim düzensiz. Siz hep 28 günde bir diyorsunuz ya, kitaplar hep öyle diyor ya, doktorlar. Hayır, benim 23 güne bir oluyor. Bu düzensiz. Hayır. Bunda bir düzensizlik yok. İlla 28 olması gerekmiyor. Yani bizim rakamımız şu arkadaşlar. 21-35 arası normal. Şunu da yanlış algılıyorsunuz. Bunu da mutlaka söylemek istiyorum size. Gökçen hocam, bir ay geçiyor. 22 günde bir adet oluyorum. Bir ay sonra 32 günde bir adet oluyorum. Hiç tutmuyor ki birbirini, düzensiz. Hayır, bizim anlayışımıza göre, yani tıbba göre, yani hekimlere göre bu normal, bu patolojik değil. Yani sizin 21 gün ila 35 gün arasında adet olmanız, ister öbür adette bu rakamları tutturamamış olsanız da sizin adet döngünüz
Normal. Peki 21 gün ila 35 günde oldunuz. Bu adetinizin süreci değil mi? Şimdi en çok endişelendiğimiz şey 21 günden daha erken adet oluyor musunuz? Bu bizim için önemli. Genelde bu durumda gel diyoruz. Yani bu ne demek? Sık adet olmak demek. Bu ne demek? Sizi kansız bırakıyor demek. Bu ne demek? Mesela hep oturmak istersiniz, yatmak istersiniz ya da gözünüz hep yatak görmek ister. Bu durumda mutlaka sizi değerlendirmemiz lazım. Ne olabilir ki? Rahmin içini değerlendiririz. Hormonlarınızı değerlendiririz, yumurtalıklarınızı değerlendiririz. Bir normal olmadığı için mutlaka bunun bir sebebini buluruz. Peki önemli midir? Evet, önemlidir. Özellikle kötü hastalıklarda, kalınlaşmalarda, miyomlarda, kistlerde ya da rahim içiyle ilgili patolojilerde buna rastlıyoruz. O yüzden bizim için önem arz eder. Peki Gökçen Hocam, ben 2 ayda bir adet oluyorum. 35 günü hep geçiyor. O zaman deriz gel. Kaç yaşındasın? İşte şu. O zaman sen acaba menopozdan önceki dönemde misin? Ya da menopoza mı giriyorsun? Ya acaba sende polikistik over sendromu gibi bir problem mi var? Bunları değerlendiririz. Bunları bilmek zorunda değilsiniz ama bizde en önemli şey 21 günden önce adet olmak. Bunu yazdık mı kenara? Bu tik attık. Bu birincisi. İkincisi, kaç gün adet oluyorsun? Diyorsun ki mesela Gökçen Hocam, ben 1 gün ila 7 gün arasında adet oluyorum. Normal. Ben 1 gün oluyorum. Bu sıkıntı mı? Acaba menopoza mı gireceğim? Bakın, bizde özellikle adet günlerinde fazla uzun süren adet önemlidir. 1 gün ila 7 gün normal ama 8 gün, 9 gün, 13 gün sürekli leke bile olsa bu bizim için önem arz eder. Hangisi daha önemli? Şimdi bana sor, Gökçen Hocam, az adet olmak mı yoksa uzun adet olmak mı? Tabii ki uzun süren adette patoloji olma ihtimali bir nebze daha yüksektir. O yüzden de bir kadında 8 günden fazla süren, illa yoğun olması gerekmiyor. 8 günden uzun süren kadına gel seni bir değerlendirelim deriz. Ve patolojik bir şey çıkar ya da çıkmaz. Ama mutlaka bir hekim sizi değerlendirmeli ve size herhangi bir problem yok, tamam bu senin yapın deyip gönderebilir ama mutlaka değerlendirmeli. Peki bunu da yaptık. Sorguladığımız 3. şey, günümüzü de yazdık buraya, tikledik. 3. şey şu: ne kadar adet kanaman oluyor? Yoğun mu oluyor? Yoğun, çocuk bezi kullanacak kıvamda adetlerin oluyor mu? Ya da gece pedi kullanması gereken dönemlerde üst üste pedler mi kullanıyorsun? Ya da gece pedini gündüz mü kullanıyorsun? Ya da yoğunluktan dışarıya çıkamıyor musun? Ya da Gökçen Hocam, artık ben çocuk bezi, hasta bezi kullanmam kıvamına geliyorum mu diyorsun? İşte bunlar önemli bizim için. Hiçbir kadın çok fazla miktarda adet olmaz. Bunu lütfen bilin. Ortalama günde 4-5. Çok titiz olursunuz. Çok hafif kanamanız olmasına rağmen pedinizden rahatsız olursunuz ve değiştirirsiniz. Ama petler, paketlerce pet kullanmak, bu acaba altında bir şey mi varı değerlendirmemiz gereken bir süreç olur. Şunu sorgularız. Bu hep böyle miydi? Bu hocam baştan beri böyleydi. Benim halam da böyle, annem de böyle, bizim yapımız böyle. Senin yapının böyle olup olmadığını ya da orada bir patoloji olup olmadığını ancak hekimin rahmine, yumurtalıklarına, hormonlarına, muayenene bakarak değerlendirir. O yüzden bunun kararını sen vermeyeceksin, olur mu? Gideceksin hekimine, bunun normal olmadığını söyleyeceksin. O değerlendirecek ve bakacak. Şuna da takılıyorsunuz. Ama Gökçen Hocam, ben o kadar çok adet oluyorum ki kansız kalıyorum. Olsun, rahmimin içi temizleniyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz bunu hurafe olarak o kadar çok kafanıza yazmışsınız ki ben temizleniyorum, rahatlıyorum. Hayır. Fazla olan doku atıldığında kanamanız çok olur. Ama her fazla olan dokunun içerisinde kötü hastalık olma potansiyeli vardır. Bunu da lütfen bir kenara yazın. Yani sizin bildiğiniz ah ne güzel temizleniyorum lafı
aslında sizi kötü şeylere de götürebilir. Bunu da yazdık, üçüncüsü. Peki hastaya şunu söyleriz. Nasıl, pıhtı düşürüyor musun? Hocam işte tek tük düşürüyorum, her seferinde değil. Peki pıhtının büyüklüğü nasıl? Yani bir boğumu geçiyor mu? Şimdi bizim için sınır bu arkadaşlar. Bir boğumu geçiyor mu? Bir boğumu geçmiyorsa küçük küçük, bu normaldir. Pıhtı neden oluşur? Küçücük belki bir dipnot. Bir kan eğer orada birikip de sonra atmaya çalışırsa kendini, o zaman orada pıhtı oluşur. Demek ki eğer büyük pıhtılar oluşuyorsa yukarıda birikim fazla demektir. Ve demek ki bunun değerlendirilmesi gerekir. O yüzden hastamıza şunu sorarız. Pıhtın var ama büyüklüğü ne derece? Bir boğumu geçmiyorsa sıkıntı yok. Ama sen parça parça adet oluyorsun. Parça parça pıhtı düşürüyorsun ve yoğunluktan kansız kalıyorsun. O zaman gel, seni değerlendirmem lazım. Bunu da dördüncüyü yazdık. O zaman elimizde neler var? Elimizde 4 tane kriter var. Bunları değerlendirdikten sonra bilim ne der biliyor musunuz? Belirli bir yaşı geçtikten sonra, özellikle 40 yaşından sonra, eğer bir kadın kanama düzensizliği tarifliyorsa size, yoğun kanama, fazla kanama, ara kanaması, pıhtılı kanama gibi, bu kadında kötü bir şey olmadığını lütfen garantile. Bu ne demek? O zaman şu, biz bu kadınlara mutlaka ultrason yaparız. Ve rahmin içinde bu kanamayı yapacak bir şey var mı diye bakarız. Bu kanamayla gelen bir kadında rahminin içinde her şey olabilir. Miyom olabilir, polip olabilir, et parçası olabilir, oranın kalınlaşmasına bağlı hücresel değişiklikler olabilir. Bunları mutlaka görmemiz lazım. Onun için de mutlaka ultrason yapmamız lazım. Ultrason yaptık ve hani siz çok korkuyorsunuz ya, Gökçen hocam kalınlaşma varmış, bu da kanser olabilir diyorlar, ne yapayım? Şimdi bir hekim eğer bu şikayetlerle gelen bir kadında ultrasonda rahiminizin içinde, döl yatağınızın içinde bir kalınlaşma, bir polip, bir miyom ne olursa bir şey gördüyse onu mutlaka değerlendirmek ister zaten. Ve bana böyle aralarda gelen hastalarımda Gökçen hocam doktoruma gittim, doktor dedi ki orayı temizleyelim ama ben istemedim. Böyle bir şey yok, böyle bir lüksünüz yok. Çünkü siz bize lazımsınız ve siz bize sağlıklı lazımsınız. Ne yapıyor o doktor? Ne demek istiyor? Diyor ki senin o rahminin içindeki hücrelerde kötü bir şey olmadığını sana garantilemem lazım. Bunu sadece muayeneyle, sadece ultrasonla yapamıyorum. O yüzden de rahmin içini temizleyeyim, onu da patolojiye göndereyim. Patolog bana desin ki bu kadının rahminin içinde kanamasına rağmen, ultrasonda böyle bir görüntü olmasına rağmen kötü bir şey yok desin. Ben de sana diyeyim ki tamam, sende kötü bir şey yok. Hadi bu kanamayı o zaman şu ilaç kullan ya da şunu takalım, şunu yapalım, tedavi edelim derim. Bundan dolayı da demek istediğim şu ki, sizin bir kanamanız varsa, sizin düzensiz kanamalarınız varsa, mutlaka bu 4 şıktan herhangi biri varsa, bakın ben mesela sosyal medyada bunu yazıyorum. Hocam bu 4'ü yok bende, sadece bir tanesi var, hekime gideyim mi? Tabii ki gideceksin. Bu 4 tane kriterden bir tanesi bile olsa hekimine mutlaka ve mutlaka gideceksin ve hekimin sana muayene edecek, ultrasonunu yapacak ve değerlendirecek. Peki ne görebilir? Biraz önce söyledim. Kalınlaşma gördü, rahminin içini temizledi ya da hekimin dedi ki, çünkü bazı arkadaşlarımıza diyoruz ki mesela optik aletlerle girip içeriği bir görelim. Orayı temizleyelim, onu da patolojiye gönderelim. Ya da diyoruz ki polip var, et parçası var, onu almamız lazım. Mesela bazılarınız buna da sıcak bakmıyorsunuz. Şunu bilin, lütfen bilin. Bir hekim eğer rahminin içini mutlaka temizleyelim ve onu patolojiye gönderelim diyorsa bu çok önemlidir. Sizi temize kavuşturmak için bu çabayı sarf ediyordur. Bunu mutlaka yaptırın. Mesela miyom kendi özelinde çok kötüye dönen bir problem değil. Polip de öyle. Ama şöyle bir dipnot vereyim size. Polip bir et parçası görüntüsü, evet.
kendi özelinde kanser değildir, evet. Ama %2 ila 3 oranında kanserle birlikte olur. O yüzden biz ne deriz? Deriz ki ultrasonda bu polibe benziyor. O zaman ben bunu alayım, bunu patolojiye göndereyim. Hem içeriği temizlemiş olayım, hem de patoloji bana bir sonuç göstersin, getirsin ve ben de ona göre değerlendireyim. Ve sonra gelirsiniz, mesela hocam benim kanama düzensizliklerim var, tamam değerlendirdik, ultrason temiz, muayene temiz. Hocam hiçbir şey bulamıyorlar benim kanamamla ilgili. Patoloji eğer ultrasonda da sizin hormonlarınızda da bir sıkıntı yoksa sizde patolojik bir şey yoktur. Bu sizin normal getirdiğiniz yapınızdır. Ama mutlaka ve mutlaka kanama düzensizliğiyle gelen bir kadında tiroid hormonlarını isteriz. Çünkü tiroid hormonlarıyla adet görme hormonları birbirinin kuzenidir. Birazcık hikayeleştirerek anlatayım, kafanızda yer olsun. Bu tiroid hormonunda bir değişiklik olduğunda mutlaka bizim adet hormonumuzu da bir hareketlendirmeye geçirebilir, hareketlendirir. O yüzden de deriz ki sende adet düzensizliği var, hadi tiroid hormonunu isteyelim. Sende adet düzensizliği mi var? Memeden süt salgılayan hormonunu da isteyelim. Bunda da bir düzensizlik olabilir çünkü. Şunu unutmayın canlar. Rahim, şu bizim gördüğümüz rahim aslında gebelik orijinlidir ve her şey onun üstünde döner. Bu bir bebek geldi, rahmin içine yerleşti. Bu doğuma kadar onun evidir ve bu rahim onu korumakla meşhurdur ve onu korumakla mecburdur, öyle söyleyeyim. Gebe kalmadığında gelecek ay tekrardan gebe kalabilir diye bu rahim kendini bu bebeğe hazırlar. Ve der ki bu hazırladığım bebek gelmedi nasıl olsa, bu eskidi, ben bunu atayım, gelecek ay tekrardan gebe kalabilir belki diye o süreci yeniden başlatayım der. Ve yine bebeği bekler. Bebek geldiyse o bebeği doğuma kadar yeniden besler, büyütür. Ama yine bebek gelmediyse o zaman bu sefer de yine gelmedi, tüh der ve bu bebek için hazırladığı dokuyu tekrardan atar. Bu dökme işine, bu atma işine biz adet diyoruz işte. O yüzden bu adetle, yani bebek için hazırlanmış olan o dokunun atılması için gerekli olan o süreçte herhangi bir sorun olduğunda siz işte kanama düzensizlikleriyle bize geliyorsunuz. O yüzden değerlendirmemiz lazım. O kadar çok konuştum yine ama bunu atlayın istemiyorum. Kanama düzensizliğiyle kanseri atlamanızı istemiyorum. Rahim kanserini atlamanızı istemiyorum. Özellikle kanama düzensizliğiyle küçücük tedavilerle, küçücük ilaçlarla ya da size taktığımız bazı aletlerle bu kanamasız hayat geçirmenizi ve rutin düzeninizi normal hayat olarak geçirmenizi, sağlıklı hayat olarak geçirmenizi elimizde böyle fırsatlar varken böyle değerlendirip de hastalıklı, bitkin, yorgun geçirmenizi istemiyorum. O yüzden bunları anlatıyorum. Lütfen fizyolojiyi bilin. Lütfen anatominize hakim olun. Lütfen kendi sesinizi dinleyin. Onu istiyorum. Dinlediğiniz vakit kanamalarınızı netleştirdiğinizde zaten patolojiyi kendiniz hissedeceksiniz. Kendiniz göreceksiniz ve diyeceksiniz ki bende bir problem var. Benim kanamalarım değişti. Böyle değildi. Benim petlerimde artma oldu. Ben yoğun kanama oluyor. Acaba bende bir problem mi var deyip o zaman hekiminize başvuracaksınız. Çünkü siz bizim için önemlisiniz ama sağlıklı bir şekilde karşıma gelmeniz için lütfen benim söylediklerime dikkat edin. Bugün adet kanamalarından bahsettik, yoğunluklardan bahsettik, ne patoloji, hangi aşamada doktora gitmeniz gerekiyor ondan bahsettik. Biz her hafta yine bu programda sizinle olacağız. Sorduklarınızı cevaplayacağım, merak ettiklerinizi anlatacağım. Siz bizim için önemlisiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.